Çok hızlı büyüyoruz. 2021 yılı içinde ilk yılımız olmasına rağmen üzerimizden 527 milyon TL geçti. 2022 bu yıl 5,3 milyar lirayla kapatacağız gibi görünüyor. Yani yaklaşık 10 kat büyümüş olduk. Bizim bütün hikayemiz benim kariyerimle ilişkili. 2007'den bu yana ben kariyerimde sıfırdan 6 kez ödeme sistemi yazdık ekiplerimle birlikte. Şöyle kronolojik bakacak olursak 2007 yılında gitti giden ödeme sistemlerini ben tek başıma yazmıştım. 2007 dediğiniz yıllar Türkiye'de dutluk diye nitelendirebileceğimiz yıllar. Türkiye'nin belki de en büyük hacmi o dönemler içinde gitti gidiyor. Hepsi burada gibi şirketlere aitti. O sistem 7 yıl ayakta kaldı. 2010 sonları, 2011 Mayıs arası iPara'yı yazdık. Şu an Multinet bünyesinde bulunan iPara'yı 6 kişilik bir ekiple yazdık. Amaç eBay'in PayPal'ı varken gitti gidiyorum da iPara'sı olsun. Hem POS alamayan firmalara POS veren bir kurumdu hem de içinde PayPal gibi bir cüzdanı vardı. Tabii patronlar 217,5 milyon dolara gitti gidiyoruz satınca 2011'de iPara ile kim uğraşır doğal olarak exit sonrası. Birkaç yıl sonra Multinet'e satıldı iPara. 2012 sonrası eBay'den sonra bir yıl kaldım gitti gidiyor da Limango'ya geçiş yaptım IT direktör olarak. Limango'nun komple ödeme altyapılarını yeniledik. O dönem yenilikçi ödeme yöntemleri olarak BKM Express, Turkcell Cüzdan, iGaranti gibi çözümler vardı. Onları ilk entegre eden şirketlerden biriydi Limango. Ve de Webraz Ödeme Sistemleri Konferansı 2012, 13, 14. Üçünde de konuşmacı olan tek kişiydim. Ve de Ödeme Sistemleri Org adında yerli içerik ürettiğimde bir blogum vardı. Hal böyle olmuşken rüzgarı arkama alıp ben kendi şirketimi kurdum. Ödeme sistemleri üzerine danışmanlık verdiğim Conversion Optimization yani ödeme dönüşüm optimizasyonu yaptığım bir şirketti. Burada büyük ölçekli şirketlere hizmetler verdik. Örneğin Neon1, Çiçek Sepeti, Yemek Sepeti gibi şirketlere nasıl ödeme dönüşüm oranı arttırılır, nasıl müşteri en az kaçırılır, best practice'ler nelerdir bunların danışmanlığı verip cirolarını arttırmalarına vesile olmuştum. Bir tane de ürün lanse ettim. İsmi MyPet'ti. Gerçek zamanlı ödeme analitik ürünü. Onu da EasyCo'ya satmıştım. Aslında EasyCo hikayesi tam bir girişimcilik hikayesi. Benim EasyCo'ya dahil olmam da bir nevi eco-hiring'ti. Oradaki hikaye üründen ziyade benim içeriye dahil olmamdı. Sıfırdan bir ekip oluşturduk. 6 kişilik ekiple EasyCo'yu sıfırdan yazdık. İlk 3 yıl %5300 büyüdü. Sonraki her yılda büyüme oranları hızlı bir şekilde devam etti. 3,5 yıl EasyCo'da CPO, CTO, ürün ve teknolojiden sorumlu olarak çalıştım. Buradan sonra kendi yolumu çizme isteği, içimde yanan girişimcilik alevi daha da ateşlendi. Ayrılıp kendi şirketimi 4 ortak olarak kurduk. Sabri Onur Tuzun, Lemi Orhan Ergin ve Muratan Özcan'la birlikte ki yıllardır beraber çalıştığımız, huyunu suyunu bildiğimiz insanlar ve birlikte keyifle çalıştığımız kişilerle önce Craftbase'i kurduk. Craftbase bir servis şirketi idi. Şimdi içini boşalttık. Hiçbir firmaya servis hizmeti vermiyoruz ama başlangıcımız burası. Burada 1,5 yıl Scati'ye iş yaptık. Scati'nin altyapısını, mühendislik ekibini ve teknolojisini toparladık. Sonra 4. nesil ödeme sistemini Farmazon'a yazdık. Farmazon B2B marketplace, bir pazar yeri. Burada onlara ödeme altyapısı geliştirip kodlarıyla birlikte sattık ve bir sürü banka ve ödeme kuruluşla çalışmalarını sağladık. Böylece ciddi bir mali avantaj yakalamış oldular. 5. nesil ödeme sistemini Koç grubuna yazdık. Koç grubunun altındaki TokenPay, Token Finans'ın altında TokenPay Ödero'yu geliştirip içinde bu arada pazar yeri, cüzdan olan bir PF ürünü, bir e-para ürünü yazıp Merkez Bankası'ndan lisansı almasına vesile olduk. Ödeme işleri dışında da Trendyol Go dikeyini geliştirdik. Ve 2021 sınırları içinde bütün servis işlerinden çıktık. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle Craftgate'i inşa ettik. Craftgate ayrı bir şirket, ayrı bir ürün ve şu an %100 bütün ekipte, bütün enerjimizde bu şirkete, bu ürüne dedike. Çok hızlı büyüyoruz. 2021 yılı içinde ilk yılımız olmasına rağmen üzerimizden 527 milyon TL geçti. 2022 bu yıl 5,3 milyar lirayla kapatacağız gibi görünüyor. Yani yaklaşık 10 kat büyümüş olduk. Aralık hacimlerine bakacak olursak 1 milyar TL'nin üzerinde kapatıyoruz. Bu demek oluyor ki 2023'te en az yani dibimiz, zeminimiz 12 milyar TL demek. Bizim hedefimiz 20 milyar TL 2023'te. Bugüne kadar hiç müşteri kaybetmedik. Buradaki temel fark da şu. Craftgate'i bence Craftgate yapan 3 ana bileşeni say Hakan deseniz birinci sıraya ekip derim.
Çok güçlü bir ekibimiz var. Şu an 23 kişilik bir ekibimiz var ve aramıza katılacak bir 3 kişi daha var. 26 kişiye çıkıyoruz sene sonuna kadar. Ürün ve teknoloji derim. Burada 2007'den beri 6. kez geliştirdiğimiz best practice'ler topluluğu olan bir ürünümüz var. Ve ürünümüzün API'leri, uptime'ı, paneli, portali, her şey dışarıya çık. Yani isteyen rakiplerimiz dahil herkes alıp CraftGate'i deneyebiliyor ve karşılaştırabiliyor. Dolayısıyla burada ürüne ve teknolojimize çok güvendiğimiz için her şeyimizi de dışarıya açtık. İsteyen self-service deneyebiliyor. Üçüncüsü de destek. Tüm ekip olarak çok hızlı destek oluyoruz. Destek@craftgate.io mail adresine atılan bir mail dakikalar içinde cevaplanıyor ve bu mail adresinde bütün şirket var. Yeri geldiğinde ben de cevap yazıyorum. Yeri geldiğinde ekipteki 2 arkadaş da Batman Robin dediğimiz nöbetçi yazılımcı arkadaşlar da cevap yazıyor. Çünkü online ödeme alan firmanın bir problemi varsa ödeme en kritik yer. Yani bir e-ticaret platformunda arama motoru çalışmayabilir. Ürün sayfasında problem olabilir. Kategori ağacında sorun olabilir ama ödeme geçmiyorsa alarm çanları çalıyor demektir. İşte orada çok hızlı destek olabilmek inanılmaz kritik. Normal şartlarda bizim ev sahibi gibiyiz. Yani kiracıları nasıl ev sahibi arayıp sormaz iyi bir kiracı varsa, biz de o noktada normalde üye işyerleri bize hiç ihtiyaç duymuyor. Sistem %100 tıkır tıkır ve çok iyi bir şekilde çalıştığı için normal şartlarda bize hiç ihtiyaçları yok. İhtiyacı olduğu anda da çok hızlı destek alabilmeleri gerekiyor ki bu bugüne kadar hiç müşteri kaybetmememizin nedenlerinden bir tanesi de diyebilirim. Ürün kalitesiyle, ekibin uzmanlığıyla, know-how ile birlikte üçlü sacağı gibi konumluyoruz burayı.